Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde pembe ve krem olmak üzere iki tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara, modelimde bu şekilde. Çok güzel, çok farklı, çok şık bir model oldu hanımlar. Bilek bölümüne böyle saç örgüsü detayı kullandım. Patiğimizin ayaktaki duruşu bu şekilde. Tabanımız, topuğumuz hiçbir yerinde dikişimiz yok. Hanımlar, sadece patiğimin şu kenar bölümünde misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için şöyle bir tane daha yedek şiş kullandım şu arka bölümünde. Hanımlar, hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte modelimize başlayalım. Patiğimizde hemen bu saç örgüsü bölümünden başlayacağız modele. Şöyle ipimin ucunda küçük bir miktar ip bıraktım. 13 ilmek atacağım hanımlar. 13 ilmek. Bu şekilde ilmeklerimizi atıyoruz. Bu patik benim ölçülerime göre 37, 38, 39 numaraya uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler arka bölümü fazla uzatabilir. Küçük yapmak isteyenler de arka bölümü daha az yapabilir. Yani şu şekilde şu arkadaki haroşalarımız var. Daha büyük yapmak isteyenler daha fazla haroşa yaparken, daha küçük yapmak isteyenler daha az haroşa yapacaklar. Örerken sizlere hatırlatmaları da yapacağım. Sayalım kaç ilmeğimiz olmuş? 3, 6, 9, 12. Bir ilmek daha atıyorum. 13. 13 ilmeğimi attım. Hemen şuraya düğüm atacağım kenarına. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde ilk sırada ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız saç örgüsü modelimizde. Tekrar geri döndüm. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Buraya bir ilmek ters ördüm. Bakın, saç örgüsü modelimiz 9 ilmekten oluşuyor. Sağına ve soluna birer tane ters örüyoruz. Ters ördükten sonra ortaya 9 ilmek düz örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemen yanına bir ilmek tersimi örüp sonuncu ilmeğimi, kenar ilmeğimi düz ördüm. Bu şekilde. Geri dönüyorum. Arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzde ters ördüm ilmeğimi, arka yüzde düz ördüm. Saç örgüsü modelimin 9 ilmeğini arka yüzde ters örüyorum. Bu şekilde. Bakın, hemen buradaki bir ilmeği düz ördüm. Son kenar ilmeğimi de ters örerek arka yüzde sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzdeyim. Saç örgüsü modelimize başlayacağım. Öncelikle hanımlar, kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ters ördüm. Şimdi şu ilk 6 ilmek üzerine burgu işlemi yapacağız. İkinci üçlü ilmek arkadan gelecek şekilde, ilk üçlü ilmek de önden gelecek şekilde şöyle ilmeklerimi yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim bu ilmeklerimi sırası ile düz olarak örüyorum. Bu burgumun 3 ilmeğini, kalan 3 ilmeğini düz ördüm. Bir tersimi ördükten sonra kenar ilmeğimi de düz ördüm. Bakın, ilk burguyu yaptık. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Her 3 sırada bir burgumuzu yapacağız. Burgudan sonraki arka yüzde ilk sıramız. Kenar ilmeğimi aldım, bir düz örüyorum. Arka yüzde burgumun 9 ilmeğini ters örüyorum. Buradaki bir ilmek düzümü düz ördüm. Son kenar ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi ön yüzde burgudan sonraki ikinci sıramız. Kenar ilmeğimi aldım. Yanına bir ters ördüm. Burgumun 9 ilmeğini düz örüyorum. Burgudan sonraki ikinci sıramız bu. Her 3 sırada bir burgumuzu tekrar edeceğiz dediğim gibi. Bir tersimi ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzde kenar ilmeğimi aldım. Bir düz ördüm. Burgudan sonraki 3. sıramız. Burgumun 9 ilmeğini ters örüyorum. Bu şekilde. Burgumun 9 ilmeği ters, bir ilmek düz ve arka yüzde kenar ilmeğimi ters ördüm. Tekrar ön yüze geldim. Şimdi yeniden bir diğer burgumuzu yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım, bir ters örüyorum. Bu defaki burgumuzu da ilk 3 ilmeği öreceğiz. Son 6 ilmek üzerine yapacağız. Bakın, burgumun ilk 3 düz ilmeğini örüyorum. Burada da yine bakın, şimdi de ikinci üçlü ilmek önden gelecek şekilde, ilk üçlü ilmek de arkadan gelecek şekilde, bakın şöyle yer değiştiriyorum.
Bu yer değiştirdiğim ilmeklerimi sırasıyla yine düz olarak örüyorum. Bu şekilde bir tersimi ördüm. Kenar ilmeğim düz. İkinci burgumuzu da yaptık. Gördükçe model kendini gösterecek zaten. Tekrar 3 sıra boyunca ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Bir düzüm var. 9 ilmeğimi yine ters örüyorum. Bir ilmek düzüm var. Kenar ilmeğim ters. Burgudan sonraki arka yüzde ilk sıramızı ördük. Şimdi burgudan sonraki ikinci sıramız ön yüzde. Yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Burgumun 9 ilmeği düz. Bir tersimi ördüm. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Geri döndüm. Burgudan sonraki 3. sıramız yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Düzleri düz, tersleri ters. Ön yüzde 3. burgumuzu yapacağız hanımlar. Bir düzümü ördüm. Kenar ilmeğim ters. Şimdi ön yüzdeyiz. 3. burgumuzu yapacağız. 3. burguyu ilk burgu ile aynı şekilde yapıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ters ördüm. İlk burguyu nasıl yaptıysak 3. de aynı şekil yapılacak. Bakın ilk burguda olduğu gibi ikinci üçlü ilmek arkadan gelecek şekilde. İlk üçlü ilmek de şöyle önden gelecek şekilde yer değiştiriyorum. Sonra bu yer değiştirdiğim ilmeklerimi sırasıyla düz olarak örüyorum. 3. burgumuzu da bu şekilde yaptık. 4. burgu da 2. burgu ile aynı şekilde yapılacak. Her 3 sırada bir aynı işlemi tekrarlayacağız. Bakın kalan 3 ilmeğimi de düz ördüm. Bir tersim var ve kenar ilmeğimi düz ördüm. Bakın 3. burgumuzu da yaptık hanımlar. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde burgudan sonraki ilk sıra ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Tekrar ön yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Burgudan sonraki ikinci sıra olacak. Tekrar arka yüzde burgudan sonraki 3. sıra ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bu şekilde 3 sıramızı tamamlayıp ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, 3 sıra ilmekleri gördüğüm gibi ördüm. Ön yüzdeyiz. 4. burgumuzu yapacağız. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bir ters ördüm. 4. burguda 2. burguyla aynı şekil yapılacak. 2. burguda yaptığımız gibi ilk 3 ilmeğimi düz ördüm. Bu defa ikinci üçlü ilmek önden gelecek şekilde, ilk üçlü ilmek de arkadan gelecek şekilde yine yer değiştiriyorum ve yer değiştirdiğim ilmeklerimi sırasıyla düz olarak örüyorum. Patiğimizin bu saç örgüsü bölümü bu şekilde örülecek hanımlar. Bir ters örüyorum ve yanında bir ilmek düzüm var. Toplamda 4 tane burgumuzu bu şekilde tamamlamış olduk. Hanımlar patiğimizin şu bölümüne bakın, ben toplamda sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane burgu yaptım. 10 tane burguyu yaptım. Sonrasında 10. burgudan sonra arka yüzde ilmeklerimi bir sıra gördüğüm gibi ördüm. Buraya kadar burgulu bölümü tamamladım. Şimdi hep birlikte burada 10 adet burgumuz olana kadar toplam 4'ünü birlikte yaptık gördüğünüz gibi. 10 burgumuz olana kadar bu bölümü tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, 10 tane burgumu yaptım ve geldim. Şimdi şöyle ilmeklerimizi hanımlar, bakın en son 10. burgumu yapmıştım. Bu aşamada arka yüzde burgudan sonraki ilk sıramı örüyorum. Burgumuz bu kadardı zaten. Bir düz ve sonuncu ilmeğimi ters ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi keseceğiz. Bu burgu bölümünü tamamladık. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Patiğimizin üst bölümlerini yapacağız. Ön yüzde. Şöyle. Sırasıyla ilmeklerimizi kesiyorum. Şöyle son bir ilmeğim kaldı. Bunu da kestim. Şimdi krem ipimizi ekleyeceğiz hanımlar. Şöyle krem ipimi alıyorum. Şu en sonuncu pembe ilmeğimin içinden şöyle krem ilmeği ipim ile bir ilmek çıkarttım. Sırasıyla hanımlar bakın kenar ilmek yerlerimiz var. Bu kenar ilmek yerlerine girerek ilmeğin iki kanadına birden girerek patiğimizin üst bölümü için ilmekler çıkartıyoruz. Hemen şu krem ipimin ucunu pembeme düğümlüyorum. Artık pembe ipimi kullanmayacağım. Kesiyorum pembe ipimi burada. Bu şekil. Sırasıyla bakın kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeklerimi çıkartıyorum.
Şöyle 4 ilmeğim oldu. 5, 6, 7, 8. Bu şekilde ilmekler çıkaracağız. Şu diğer uca kadar. Buraya kadar hanımlar toplamda ben 23 ilmek çıkarttım. Şimdi 23 ilmeğimizi çıkartıp gelelim. Evet, 23 ilmeğimi çıkarttım hanımlar. Görüntümüz bu. Şimdi yapacağım işlem şu. Geri dönüyorum. Hanımlar arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ters örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ters ördüm, ön yüzdeyiz. Buğday başağı modelimizin alt zeminini bu sıramızda oluşturacağız hanımlar. Öncelikle kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir ilmek ters örüyorum. Buğday başağı modeli 3 ilmekten oluşuyor. 3 ilmek düz örüyorum. Model aralarına bir ilmek ters. 3 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters. 3 ilmek düz örüyorum. Bir ters. 3 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters. 3 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters ve kenar ilmeğimi düz ördüm. Buğday başağı modelinin alt zeminini ön yüzde hazırladık. Arka yüzde ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir düzümü düz örüyorum. 3 ilmek ters. Arka yüzde ilmekler gördüğümüz gibi örülüyor. 3 ilmek ters. Bir ilmek düz. Sıra sonuna kadar 3 ters, bir düz olacak şekilde ilmeklerimizi örüyorum. 3 ilmek ters, bir düz. 3 ilmek ters, bir düz ve kenar ilmeğimi de ters ördüm. Arka yüzde sıramı tamamladım. Şimdi buğday başağına başlayacağız. Model 4 sıradan oluşuyor. Her 4 sırada bir modeli tekrar edeceğiz hanımlar. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bir tersimi ördüm. Şimdi bakın burada 3 düz ilmeğim var. Ortadaki düz ilmeğin 1, 2, 3 ilmek altına şöyle şişimi batırarak uzunca bir ilmek çıkarttım. Bu 3 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrardan aynı yere girerek şöyle alta bir ilmek daha çıkarttım. Aralardaki bir tersimiz ters örülüyor. Yeniden 3 düz ilmeğim var. Ortadaki ilmeğin 3 ilmek altına inerek uzunca bir ilmek çıkarttım. 3 ilmeğimi düz örüyorum. Aynı yere girerek bir ilmek çıkarttım. İkinci modelimizi de yaptık. Arada bir tersim var. Üçüncü modelimi yapacağım. Ortanca ilmeğimin 3 ilmek altından ilmek çıkarttım. 3 düz örüyorum. Tekrar aynı yere girerek bir ilmek çıkarttım. Üçüncü modeli de tamamladım. Arada bir tersim var. Dördüncü modeldeyim. Ortanca ilmeğimin 3 ilmek altından uzun bir ilmek çıkarttım. Öndeki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Şöyle alta girerek aynı yerden bir tane daha uzunca bir ilmek çıkarttım. Arada bir tersim var. Beşinci ve sonuncu modelimi yapıyorum. Diğerleriyle aynı şekilde hanımlar 5. modelimi de kuruyorum. Şöyle. Bir tersimi ters ördüm. Kenar ilmeğim düz. Ön yüzde modelin 1. sırasını tamamladım. Arka yüzde modelde 2. sıram. Kenar ilmeğimi aldım. Bir düz örüyorum. Bakın ip benden tarafta. Şu uzun ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 3 ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar uzun ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Arada bir ilmek düzüm var. Yine ip benden tarafta. Uzun ilmeklerimi örmüyorum. Diğer ilmeklerimi yine gördüğüm gibi örüyorum. 3 ters. Bakın yine uzun ilmeğimi örmedim. Arada bir düzüm var. Modelin arka yüzde 2. sırasını bu şekilde tamamlayacağız. Uzun ilmeklerimi örmüyorum. Diğer ilmekleri tersleri ters, düzleri düz olacak şekilde örüyorum. Yine uzun ilmeğimi örmedim. Bir tersimi ördüm. Bir ilmek düzümü düz ördüm öndeki. Kenar ilmeğim ters. Modelde 2. sıramı tamamladım. Şimdi modelde 3. sıradayım. Ön yüzde kenar ilmeğimi aldım. Bir tersimi ters örüyorum. Bu uzun ilmek ile önündeki bir düz ilmek ikisini bir keserek ördüm. Ortadaki bir düz ilmeğimi tek başına düz örüyorum. Bu 3. düz ilmeğimi de bakın şu uzun ilmeği aldım. 3. düz ilmeğin önünde bıraktım. İkisini yine keserek örüyorum. İlk modeli yaptık. Arada bir tersim var. İkinci modeldeyim. Uzun ilmek ile öndeki ilmeğin ikisini bir ördüm. Ortada bir düz ilmeğim var. Tekrardan bu uzun ilmeği 3. ilmeğin önüne getirip ikisini keserek örüyorum. İkinci modeli de yaptık. Arada bir tersim var.
Diğer modellerde yine aynı şekilde yapılıyor. Alttan aldığımız uzun ilmekleri bu sıramızda topluyoruz artık. Hani ilmek sayısında bir artış olmuyor böylece. Şöyle ikinci uzun ilmeği üçüncü düz ilmeğin önüne getirip ikisini kesiyorum. Arada bir tersim var. Beşinci modelimi de yine aynı şekil yapıyorum. Yine üçüncü ilmeğin önüne uzun ilmeği bıraktım. İkisini kestim. Bir tersim ters, kenar ilmeğim düz. Geri döndüm. Modelde dördüncü ve sonuncu sıramız hanımlar. Arka yüzde kenar ilmeğimi aldım. Bir düz, üç ters. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bir düz, üç ilmek ters. Bir düz, üç ilmek ters. Bir ilmek düz, üç ilmek ters. Modelimiz bu şekildeydi. Her 4 sırada bir aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bir düz ve kenar ilmeğimi ters ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Aynı buğday başağı modelini ikinci kez tekrar edeceğiz. Kuralım yine birlikte. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tersimi örüyorum. Ortadaki bakın 3 düz ilmeğim var. Ortadaki ilmeğin 1, 2, 3 ilmek altına girerek ilmek çıkarttım. Ortadaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar aynı yere girerek bir uzun ilmek daha çıkarttım. Arada bir tersim var. İkinci modelin ilk sırası yine bu şekilde devam ediyor. İlk modelle aynı şekil. Yine ortanca ilmeğin 3 ilmek altından bir ilmek çıkartıyorum. 3 düz. Aynı yere girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. Aradaki tersim ters. Diğer 3 modeli de aynı şekil kuracağız. 5 tane buğday başağı modelimiz var. Aynı şekilde modelimize devam ediyoruz. Şöyle. Model bu şekilde devam ediyor hanımlar. Yine bir tersimi ördüm. Sonuncu modelimdeyim. Ortadaki ilmeğimin 3 ilmek altından ilmek çıkarttım. 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar aynı yerden yine ilmek çıkarttım. Bir ters ve kenar ilmeğim düz. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde modelde ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi aldım. Bir düzümü ördüm. Yine uzun ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Diğer ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Tersleri ters, düzleri düz. Arka yüzde modelin ikinci sırası bu şekilde örülüyor. Uzun ilmeklerimizi örmüyoruz. Sağ şişimizi alıyoruz. Bir düz. Tekrar uzun ilmeğimi örmedim. 3 tersimi örüyorum. Yine uzun ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Bir düzüm var. Bir düz örüyorum ve kenar ilmeğim ters. Modelin ikinci sırasını tamamladık. Ön yüzde modelde üçüncü sıram. Bu sıramızda da hanımlar model şekilleniyor. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tersimi örüyorum. Uzun ilmek ile öndeki düz ilmeğin ikisini bir ördüm. Ortadaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Bu ikinci uzun ilmeği de üçüncü ilmeğin önüne getirip ikisini bir örüyorum. Arada bir tersim var. Yine ikinci modeli de aynı şekil yapacağız. Her 4 sırada bir hanımlar model aynı şekil devam ediyor. Uzun ilmeklerimizi 3. sıramızda toplamış oluyoruz böylece. İlmek sayısı eski haline dönüyor. Yani ilmek sayısında herhangi bir artış olmuyor. Şöyle. Tekrardan şu ikinci uzun ilmeği 3. ilmeğin önüne bırakıp ikisini bir ördüm. Bir ters ve kenar ilmeğim düz. Ön yüzde modelin 3. sırasını tamamladım. Geri dönüyorum. Arka yüzde modelde 4. sıramız. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Tersleri ters, düzleri düz. 3 ters, 1 düz. 3 ters, 1 düz. 3 ters, 1 düz. 3 ters, 1 düz ve kenar ilmeğimi ters ördüm. Evet bakın ilk 2 modeli tamamladık 4 sıradan oluşan. Şimdi 4 sıradan oluşan modeli 3. kez kuracağız hanımlar. Bu şekilde patiğimizin şu üst bölümünü tamamlayacağız. Patiğimin üst bölümünü ben toplamda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane model yaptım. Bu da tam denk geldi, tam oturdu. Şimdi bu bölüme ilk 2 modeli birlikte yaptık. Burada 6 model olana kadar patiğimizin ön bölümünü tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar 6 tane buğday başağı modelimi yaptım. Geldim şimdi ön yüzdeyim. Burun kesimlerine başlayacağız.
Sağ ve sol kenardan kesimler yapacağız. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım, ikinci ilmeğimi örüyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm, sola doğru kesim yaptım. Şimdi son 4 ilmek kalana kadar ön yüzdeyim, ilmeklerimin tamamını düz örüyorum. Artık burun bölümünde ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz ilmeklerimizi. Bakın son 4 ilmek kaldı. Burada sola doğru kesim yapmıştık. Bu sol tarafta da sağa doğru kesim yapacağım. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne alıyorum. İkisini keserek ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de yine örüyorum. 2 ilmek kestik, 21 ilmek kaldı. Geri döndüm. Arka yüzde kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerin tamamını ters örüyoruz. Kesme işlemi sadece ön yüzde yapılıyor. Arka yüzde ilmekler ters olarak örülüyor. Sonuncuyu da ters ördüm. Geri dönüyorum, yine ön yüzdeyim. Aynı şekil kesimler devam edecek. Kenar ilmeğimi aldım, ikinci ilmeğimi ördüm. Tekrar ikinci ilmekten sonra öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Sola doğru kesim yaptım. Tekrar son 4 ilmek kalana kadar öreceğim. Sağ kenarda ilk 2 ilmeği ördükten sonra kesim yapıyoruz. Sol kenarda da son 4 ilmek kalana kadar örüp sağa doğru kesimi yapacağız. Bakın son 4 ilmeğim kaldı. İkinci ilmeği ilkinin önüne getirip sağa doğru kesimimi gerçekleştirdim. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Burun kesimleri bu şekilde yapılacak hanımlar. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde yine aynı şekil kesimlere devam edeceğiz. Şişimizde 11 ilmek kalana kadar kesimlerimizi gerçekleştireceğiz. 11 ilmek kalana kadar burun kesimini tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet, 11 ilmeğim kalana kadar burun kesimini yaptım. Şimdi tabanımızı yapacağız. Tabanımızı yaparken de bu taban şu üst bölüme eklenecek. Şimdi 11 ilmeğim var. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şuraya ilk kenar ilmek yerine girerek çıkarttım. Şöyle. Bakın. Bu kenarlardan ilmekler çıkartıyoruz. 11 ilmek şişimde vardı. Ön yüzde ilk ilmeğimi bu sağ kenardan çıkarttım. 12 ilmek oldu. Şimdi kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi de şu kenardan girerek bir ilmek çıkarttım. Böylece 13 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzde kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerin tamamını ters örüyorum hanımlar. Arka yüzde ilmek çıkartmayı değil, ilmekler ters örülüyor. Sonuncuyu da ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Yine bir sonraki bakın sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girip ilmeğimi çıkarttım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Hemen şu kenardan da bir ilmek çıkarttım. Böylece hanımlar bakın sayıyoruz 5, 10, 15 ilmeğimiz oldu. İlmek sayıları ikişer ikişer artıyor ilmek çıkarttıkça yanlardan. Şimdi geri döndüm. Kenardaki ilk ilmeği aldıktan sonra yine arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hepsi ters. Sonuncuyu da ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Yine ön yüzdeyim. Aynı işleme devam edeceğiz. Hemen şu ilk sağ kenardan ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. 16 ilmek oldu. Kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar öreceğim. Bakın sonuncuyu da ördüm. Hemen bu taraftaki kenar ilmek yerinden de bir ilmek çıkarttım. 17 ilmek oldu. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde yine sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmeklerimizi çıkartacağız. Biz bu işleme hanımlar bu şişimizde 35 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu şişimizde toplamda 35 ilmek olana kadar patiğimizin bu taban bölümünü örelim. Ardından buluşalım. Evet, 35 ilmeğim olana kadar bu kenar ilmek yerlerine girerek ilmeklerimi çıkarttım geldim. Artık tabanımızı 35 ilmek olarak öreceğiz. İlk ilmeğimizi sağdan, en son 35. ilmeğimizi de bu soldan çıkarttık. Şimdi geri dönüyorum hanımlar, arka yüzdeyiz. 35 ilmek ile şöyle örülüyor. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzdeyim. Bu defa son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son 2 ilmek kalana kadar.
Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi tersten kestim. 34 ilmeğim kaldı. Geri dönüyorum. Ön yüzde yine sıradaki kenar ilmek yerine girerek şuradan ilmek çıkarttım. Şöyle. Tekrar 35 ilmeğim oldu. Şimdi ön yüzdeyim. Bu defa son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi düz öreceğim. Artık 35 ilmek ile taban böyle örülüyor. Eğer arka yüzdeysek hanımlar son 2 ilmeği tersten kesiyoruz. Ön yüzdeysek de birazdan yapacağız. Son 2 ilmeği düzden keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartacağız. Evet, yine son 2 ilmeğim kaldı. Yine son 2 ilmeğimi ön yüzdeyim. Düzden kesiyorum. Bir sonraki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkarttım. Tekrar 35 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzde yine aynı işlemi yapacağız. Bakın ilk ilmeği örmeden aldım. Yine son 2 ilmek kalana kadar ilmekleri ters öreceğiz. Bu şekilde. Son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi örelim, gelelim. Bakın son 2 ilmeğim kalana kadar ördüm. Son 2 ilmeğimi tersten kesiyorum. Geri döndüm. Yine bir sonraki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkarttım. Şimdi yine son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi bu defa düz öreceğiz. Yine sıra sonunda son 2 ilmek kalana kadar düz örelim, gelelim. Evet, son 2 ilmek kaldı. Ön yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi düzden kesiyorum ve hemen sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Artık 35 ilmek ile tabanımız bu şekilde örülecek. Krem kenar ilmek yerlerine şu son buraya gelene kadar sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkartacağız. Bu pembeli bölüme geldiğimizde de hanımlar bir sıra ilmek çıkartacağız. Bir sonraki sırada bir ilmek atlayıp bir diğerinden çıkartacağız. Yani burada her sırada kenar ilmek yerlerinden sırasıyla ilmek çıkartmıyoruz. Bir çıkartıyoruz, birini atlıyoruz. Bir çıkartıyoruz, diğerini atlayarak çıkartıyoruz. Yani şöyle burada hani sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarttım ya. Bu pembeli bölümde bir sırada şöyle sıradaki yerden ilmek çıkartırken bir sonraki sırada bir yere atlayıp bir diğerinden şöyle ilmek çıkartıyoruz. Pembeli bölümlerde tek fark bu. Bir sıra atlayıp bir sonrakinden çıkartıyoruz. Biz bu işleme şu uçlara gelene kadar yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte hanımlar patiğimizin taban bölümünü 35 ilmek olarak şu son pembe uçlara gelene kadar örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, son pembe kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimizin tabanını böyle 35 ilmek olarak ördüm geldim. Şimdi burada hanımlar en son 35. En son ilmek çıkartma işlemini burada yaptık. Arka yüzde 35 ilmeğimin tamamını ördüm. Bakın şimdi ön yüzdeyiz. Burada hanımlar şöyle. İlmeklerimi önce hani videonun başında dediğim gibi yedek şiş kullanacağım diye bu tabandaki ilmeklerimi 2 şişe ayıracağım. Toplamda 35 ilmeğim vardı. 18 ilmeğimi şöyle ilk şişime alacağım. Şöyle 7 oldu. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ilmeğimi aldım. Kalan 17 ilmek de diğer şişimde. Zaten bir kısım ördükten sonra burası açılacak. Tekrar ilmekler 2 şişte toplanacak. 2 şiş kullanmaya devam edeceğiz. Şimdi burada en son ilmeği buradan çıkartmıştık. Şimdi bakın kenar ilmek yerlerini sayarak geliyorum pembeleri. Şu üst bölümdeki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek şişimi taktım. Şu krem ipimi buraya doğru getiriyorum. Sırasıyla buralardan ilmekler çıkartıyoruz. Bakın ilk ilmeğimi çıkarttım. Şu ikinci ilmeğim. Şu alttaki ip böyle kalmasın arkada uzun uzun diye bir altından bir üstünden girerek ilmek çıkartacağım. 3 ilmek oldu. Şu 4, 5, 6, 7, 8. Bakın bu kısımdan 8 ilmek çıkarttım. Bu 8 ilmeği bu arka bölümde artık haroşa olarak öreceğiz. 8 ilmek çıkarttım. Şimdi diğer ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. Bu taraftan kenar ilmeklerini çıkarttık. İlmeklerimi örüyorum. Evet, diğer şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak öreceğim. Sonra diğer kenardan da 8 ilmek çıkartacağız. Patiğimizin arka bölümüne geçiş yapıyoruz böylece.
Sonuncu ilmeği de ördüm. Şimdi de sırasıyla bakın şu kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkartıyorum. Şu pembelere girerek şuralardan. Şu ilk kenar ilmek yerinden ilk ilmeğimi çıkarttım. Şu ikinci ilmeğim. Şu üçüncü ilmeğim. 4, 5, 6, 7 ve bir ilmek daha çıkarttım 8. 8 ilmek de buradan çıkarttım. Hanımlar böylece şişimizde bu uçtan bu uca şişimizde 51 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri döndük. Bu 8 ilmeği haroşa öreceğiz. Ben örgümüzün hemen hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 8 ilmek haroşamı düz öreceğim. Bu şekilde 4, 5 oldu. 6, 7 ve 8. haroşa ilmeğimi düz ördüm. Diğer ilmeklerimi de şu anda arka yüzdeyim. Ters olarak öreceğim. Artık patiğimizin arka taraf bölümü bu şekilde yapılacak. Şu kenara kadar öreceğiz, geri döneceğiz hanımlar. Yapacağımız işlem bu. Ön yüzde düz, arka yüzde şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz. Dediğim gibi ben haroşa ilmekleri örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Bir diğer şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de ters örüyorum. Son 8 ilmeğim haroşa, son 8 ilmeğimi düz öreceğim. Bu şekilde bakın şurada 4, 8, 2 ilmek daha ters örüyorum. Kalan 8 ilmeğim haroşa, bunları düz olarak örüyorum. Patiğimizin arkasında hanımlar yapacağımız işlem bu. Bakın kenara geldik. Tekrardan geri döneceğiz. Şöyle ön yüze geçeceğiz. Ön yüzde haroşalar yine düz öreceğim ben. İlmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde şimdi yaptığımız gibi sadece 8'er haroşamız düz. Diğer aradaki ilmekleri de ters olarak öreceğiz. Şöyle baktığımızda patiğimizin şu kenarında bir diş haroşamız oluştu bile. Ben patiğimin şu arka bölümüne toplamda 13 sıra haroşa ördüm. Şimdi bu aşamada hanımlar patiğin arkasını bir miktar ördükten sonra ayağınıza giyin. Ayağınıza deneyin. Bu arka bölümü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. İster 35, ister 36, ister 40 numara yapın. Ölçü bu şekilde alınacak. Şu topuk kenarına gelene kadar arka bölümü örmeniz gerekiyor. Ben buraya kadar toplamda 13 sıra haroşa ördüm. Bakın patik tam oldu. Şimdi hep birlikte patiğimizin şu arka bölümlerini ölçülerimize göre örelim. Ardından topukta buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümüne 13 sıra haroşamı ördüm geldim. Bu aşamada hanımlar bakın topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol tarafa 22 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerimi de sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Topuk bölümünde kenardaki 8 ilmek haroşamı yine haroşa olarak öreceğim. Model bütünlüğü sağlansın diye. 8 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak öreceğim. Şu 9. ilmeğim 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 ilmek ördüm. 22. de öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. Kesimimi yaptım. Zaten bu tarafı da 22 ilmek ayırmıştık. Burada da 22. de kesimi yaptık. Topuğumuz için ortada 6 ilmek kaldı. Bu 6 ilmek her sırada birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi kesimden sonra geri döneceğiz. Arka yüzdeyim. Kenar ilk ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum arka yüzde olduğum için. Son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Evet, son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum hanımlar. Evet, ilk kesimi yaptık. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 21 ilmeğimi öreceğim. 22. ilmekte kesimimi yapacağım. 8 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22. ilmekte öndeki ikisini aldım. Birlikte keserek örüyorum.
Evet, ikinci kesimimizi de yaptık. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 21 ilmek örüp 22'de kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine bakın arada 5 ilmek kaldı. Bu 5 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar topuğumu ördüm geldim. Şimdi patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Kesimimizi gerçekleştireceğiz. Tığ ile kesim yapacağım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini bir topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Tekrar benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor. Bu şekilde. Kalan ilmeklerimizi de keselim, gelelim. Evet, ilmeklerimi kestim geldim. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki, sonra da diğer yüzündeki ilmeğimi tığıma alıyorum. 3 ilmeğin üçünü bir topladım. 2 de zincir çekip ipimizi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim hanımlar. Patiğimiz hepi topu bu kadardı. Örmesi zevkli, kolay, güzel, farklı bir model oldu. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Bakın hanımlar, şöyle topuğumuz gizli kesim. Tertemiz, çok şık, güzel görüntüsü var. 5 şiş patik topuklarında kullandığım yöntemi bu modelimde de uyguladım. Hemen manken ayağıma da patiğimi giydireceğim. Birlikte modelin ayaktaki duruşuna da bakalım. Evet hanımlar, modelimizin ayaktaki duruşu bakın. Çok farklı, çok güzel bir model. Buradaki saç örgüsü, burgu detayı da ayrı bir hava kattı modele. Şöyle tabanımız, topuğumuz. Evet hanımlar, bugün de böyle güzel bir modelin daha birlikte sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.